Merhaba arkadaşlar. Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezek? Yağmurlu bir günde de olsa Güreş'le Portekiz ve Portekiz'in ikinci büyük kenti Porto'da gezek. Monte Dom Luis I Köprüsü, aşağıda Liberia Meydanı ve Douro Nehri, ileride de kavuştuğu okyanus. Hava puslu olduğu için gözükmüyor. İşte burası da teleferik. İsterseniz teleferiğe de binebiliyorsunuz. Haliç'i andıran Douro Nehri ve tepeleriyle adeta İstanbul'u andıran Porto. İber Yarımadası turumuz başlasın. Bir hafta kadar sürecek olan İber Yarımadası turumda İber Yarımadası'nın ülkeleri olan Portekiz ve İspanya'yı gezeceğim. Şimdi önce Karlsruhe Baden havaalanına gidiyorum. Eşimin yaşadığı Almanya Engen'den oradan Porto'ya uçacağım. İşte Porto'da 2 gün gezdikten sonra Lizbon'a geçip 2 günde Lizbon, ardından 2,5 günde Madrid'i gezeceğim. Karlsruhe treninden Baden-Baden'de indim. Şimdi buradan X34 ile otobüsle havaalanına doğru. Baden-Baden Karlsruhe havaalanı epey de küçük bir havaalanı. Hemen işlemleri çok kolay yaptık. Ryanair ucuz uçuş sağlamak konusunda bize imkanlar sunarken böyle küçük havaalanları ve işte Porto'dan gelen uçak yine Porto'ya gidecek. Havaalanında bekleme için ücret de ödemiyor anladığım kadarıyla. Saatlik bir uçuşun ardından Porto'ya sağ salim indim. Modern tarzda Porto'ya ayrı bir zarafet katan Casa da Música kaldığım hostel Porto'nun tam merkezinde.
Fantasy Hostel Porto. Gayet makul bir fiyatı. Kalma imkanınız var ama koğuş sistemi, birçok kişi bunu yadırgayabilir. Ama ben 11 yaşında koğuşlarda kalmaya başlamıştım yatılı okula gittiğimde. Hostelimin dıştan görünüşü bayağı eski bir bina ve yine merkezde. Yanlış hatırlamıyorsam ben 2 gece 25 veya 26 euroya kalıyorum. Şehir vergisi dahil fiyata. Yani geceliği 13-14 euroya falan geliyor. Şimdi şehrin en önemli meydanlarından Müttefikler Bulvarı'na doğru ilerliyorum. Fotoğraf ve film çekmenin yasak olduğu yazısını görünce içeri girmekten vazgeçtim. Soli Deo Honor et Gloria. Ve Avrupa'da hemen her yerde göreceğiniz böyle şehrin meydanlarında ya da parklarda yer alan farklı temalarda havuzlar şehrin estetiğini bir şekilde arttırıyor. Garet, bu da şehrin önemli şahsiyetlerinden biri olsa gerek. Yine şehirleri gezdiren tur rehberlerinin grupları. Yani ilk izlenimim Portekiz'i hani genelde biz Avrupa'nın küçük ve normal Avrupa standartlarından daha aşağıda bir ülke gibi sanırız ama Portekiz gerçekten de hani şehir mimarisi olsun, tarihiyle olsun tam bir Avrupa ülkesi diyebilirim. Kentin kalbi olarak da anılan Avenida dos Aliados yani Müttefikler Bulvarı 1916 yılında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında inşa edilmiş. Gösterişli bulvar adını 14. yüzyılda Portekiz ile İngiltere arasındaki askeri ittifaktan alıyor. İlgi oda olmasına ise çevresini saran tarihini gördüğünüz tarihi yapılar sağlıyor. Şehir en güzel yalnız gezilir. Ben bu kanaatteyim. Ve tabii bunu yapmak için, yalnız gezmenin ayrıcalığını yaşamak için şehre gelmeden önce birazcık şehir hakkında bilgi edinmeniz gerekiyor. Bulvarın girişinde gezginleri Praça do General Humberto Delgado isimli meydan ve belediye binası karşılıyor.
köşelerdeki Azzaiolo dedikleri seramik kaplamalar Portekiz ya da Porto deyince ilk akla gelen Azzaiolo. ...1756-1768 yılları arasında inşa edilmiş Rokoko tarzı mimarisinin kentteki en güzel örneği olarak gösteriliyor. Via Nova de Gaeta üretilen çiniler kullanılarak oluşturulan eser Silvestro Silvestri'nin imzasını taşıyor. Sanatçı burada kiliseyi kente kazandıran Karmelit tarikatının kuruluşunu ve tarikatın kökenlerinin dayandığı Karmel Dağı'nı tasvir etmeye çalışmış. Zaten kilisenin en dikkat çekici özelliği gördüğünüz Azzaiolo tarzıyla yapılan tasvirler. Avrupa'da kiliseler ve katedralleri geze geze bir hal olduk. Mutlaka farklılıklar vardır. Ama benzer görüntüler için bir arada olsa vermeyi düşünmüyorum. Hemen ön kısmında da şu anda açık değil, hediyelik eşya satan standlar, küçük büfeler bulunmakta. Meşhur Majestic Cafe, malum Portekiz ve Porto'nun meşhur pastası, pastelde nata, hafif turta şeklinde böyle kuyruklar da oluşabiliyor. Moza? Hı hı. Chris, pastel de nata. Tu. Bika. Kafede. Şansıma ya sabah olduğu için ya da havaya yağmurlu olduğu için beklemeden ya da tek kişi olduğum için hemen aldılar. Gerçi masalar da boş ama Porto'nun en eski pastanelerinden. Evet. Pastelde nata.
arasında pastel de nata, kilisede artan hamur parçaları ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla ortaya çıkan bir tatlı. Bayağı da popüler olmuş. Evet, dışı çıtır, içi yumuşacık. Bolca tarçın da döktüm. Ve Bika, aynı espresso'ya benzer. Portekiz'e ait bir kahve. Bizim Türk kahvesini de andırıyor. Evet, Türk kahvesi gibi aynı zamanda. Tadı hiç yabancı değil. Evet, gayet güzeldi ama dediğim gibi burası en eski pastanesi olması, mekanın turistik olması fiyatları en azından ikiye katlamış gibi. Yani 11 euro ücret verdim. Natalar 3 euro civarı. Normalde piyasada bunun yarı fiyatına yiyebilirsiniz. İşte böyle çaprazında pastaneler. Bildiğiniz seramikler. Tabii şimdi retro tarzı dediğimiz eski binalarda, eski zamanlarda kullanıldığı için o tarz desenli binalar kaplanmış. Tüm Avrupa'da olduğu gibi bu işleri aslında çok fazla yaygın. Pastelden ata. Portekiz 1100-1300 yıllar arasında 200-300 yıl kadar Endülüs devletinin hakimiyetinde kalmış ve 1300 yılında devlet olarak kurulmuş. Aslında şimdi küçük de olsa bu keşiflerle birlikte işte Güney Amerika ve Amerika kıtasının keşfiyle birlikte Vasco da Gama olsun keşifleriyle tam bir küresel devlet olmuş zamanında bir sürü kolonisi varmış. Manastırı'nda iki tarafı da aynı şekilde kaplı. Böyle tasvir eden, anlatan kişiler tek tek, hani seri üretim yapma şansı yok. Yağmur da bizim memleket tabiriyle aptal ıslatan şeklinde böyle ince ince ıslatıyoruz sadece.
ücretsiz nadir gezilerden, kiliselerden. Gayet de küçük. Şehrin tam meydanında, merkezinde diyebiliriz. Temizlik limandan yürüdük. Böyle de farklı güzelliği ve mumlar yapılmış. Bildiğimiz seramikler. Azegelo. Metro girişi. Yorumlarda Porto'nun ve yine diğer Portekiz kenti olan Portekiz'in başkenti Lizbon'u İstanbul'a benzetiyorlar. Tepelerden oluşan bir kent diye. Bir yandan da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Aslında konuştuğu oturuyor yani. Bir zamanlar suçluların idam cezasının gerçekleştirildiği meydana görkem katan Porto Katedrali'nin iç kısmında dekoratif açıdan sadelik söz konusu. O yüzden girmedim. Portekiz kiliseleri ve katedralleri de haraca kesmiş adeta. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira neyse. Yani neticede gezdiğim yerlerde görebildiğim kadar insan elinin değdiği şeyleri görmek, onun dışında doğasını ve
Yaradan'ın bize bahşettiği coğrafyasını görmek amacım. Ulusal anıt statüsündeki Seu do Porto, yani Porto Katedrali 12. yüzyılda inşa edilmiş, tasarımında ağırlıklı olarak barok stilin benimsendiği dini yapının kimi bölümlerinde Rönesans ve gotik tarzda ayrıntılara da yer verilmiş. Kaleyi andıran bir görünüme sahip olan katedralde bu durumun meydana gelmesinin ana nedenini yüzyıllar içerisinde defalarca tekrarlanan yeniden yapım süreci oluşturuyor. Capelle Nosso Chapelle. Yağmur hızını epey arttırdı. Çantamın da yağmurluğunu geçirdim. Dora Nehri'ne inen bu dik bayırı böyle merdivenlerle iniyorsunuz. Tabi merdivenlerle de çıkıyorsunuz. Böyle dinlenme yerleri yapmışlar. Ve tarihi Porto evleri. Aynı bizdeki gibi çamaşırlar asılmış. Edificio más antiguo de Oporto, de la casa. Ve Dora Nehri adeta okyanustan içeri girerek bizdeki Haliç gibi bir görüntü yaratıyor ve Porto'nun meşhur köprüsü üstünden ve altından yayalar yürüyebiliyor. Üstünden sadece metro geçiyor, alttan otomobil ya da işte diğer motorlu araçlar. Bu Douro Nehri üzerinde böyle tekne turları da düzenleniyor. Yine karşı tarafa o meşhur Porto şaraplarının yapıldığı karşı tarafa böyle teleferiklerle de geçebiliyorsunuz. Burası yanlış hatırlamıyorsam Ribeira Meydanı diye geçiyor. 18 euro. Tekne turları. Dönerciler. Ponte Don Luis bir köprüsü. Şimdi oradan karşıya Como que faz? Não tem. Porto şaraplarının saklandığı mahzenlerin bulunduğu. Burada da Noia Gaia tarafına geçeceğim. Douro Nehri'nin anlamı altın anlamına geliyor. Bugün yağmurlu olduğu için bunu hissedemiyorsunuz. Bu ismi niye koymuşlar? Çünkü güneşin ışıltısı Douro Nehri'ne vurduğunda altın rengi bir görünüme kavuşuyormuş. O yüzden Douro Nehri demişler bu nehre. Porto Don Luis I köprüsüne doğru ilerliyorum. Dediğim gibi üst köprüden ve alt köprüden yayalar da geçebiliyor. Şehre estetik kazandırmasının yanında bir ihtiyaç olarak hasıl olmuş. Yine yanlış hatırlamıyorsam Napolyon buraları işgal ettiğinde birçok insan kaçmak için bu nehre girmek zorunda kalmış ve çok boğulan, ölen olmuş. Ha? Ponte
Dom Luis I Köprüsü. Hemen sağ taraf okyanusa açılıyor. Ponte Dom Luis I Köprüsü, aşağıda Liberia Meydanı ve Douro Nehri, ileride de kavuştuğu okyanus. Hava puslu olduğu için gözükmüyor. İşte burası da teleferik. İsterseniz teleferiğe de binebiliyorsunuz. Haliç'i andıran Douro Nehri ve tepeleriyle adeta İstanbul'u andıran Porto. Porto şaraplarıyla da ünlü. Villa Noia de Gaia, bu kısım, bu bölge mahzenleriyle ünlü. Burada ilginizi çekiyorsa o Porto şarabından keyifle tadabilirsiniz. Buralar için de geziler düzenleniyor. Niye peki Porto'da üretilen şaraplar kentin bu bölgesinde, Gaia bölgesinde saklanıyor? Çünkü bu bölge daha kuzeyde kalıyormuş ve şarabın saklanması için daha uygun bir ortam oluşturuyormuş. Çevreleyen kale surları, şarapların test edildiği yerler de var. Igreja de São Francisco. Porto'da kurulan ilk Fransiskan manastırının bir parçası olan Igreja de São Francisco 1245 yılında inşa edilmiş. Günümüze ulaşan kilisenin yapımı ise büyüyen cemaatin dini görevlerini eksiksiz yapabilmeleri adına 1280'de gerçekleştirilmiş. Aslında Roma-Senks tarzı sahip dini yapı yıllar içerisinde Porto'da gotik mimarinin en önemli temsilcilerinden birine dönüşmüş. Süslemesinde 300 kilogramdan fazla toz altın kullanılan ana salon ve kuzey koridorunda yer alan Jesse ağacı, kiliseyi ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken yapılardan.
tarzda çalışan tramvaylar da var. Böyle Porto'yu tanıtan 3D özellikle sinema salonu. Köprü yapmışlar paralel bir şekilde. Hiç nehrin doğal dengesini bozmadan. İnsanlar havaya aldırmadan koşusunu, yürüyüşünü de yapıyor. Porto Akdeniz'e kıyısı olmamasına rağmen hemen zaten Cebeli Tarık Boğazı'nın üst kısmında İspanya var. Hemen İspanya'nın yan tarafında yer aldığı için okyanus tarafında da olsa iklimi adeta Akdeniz iklimi gibi. Douro Nehri üzerinde 6 tane köprü var. Bu da okyanusa açılmadan önceki son köprü. Orijinalliğini bozmadan seramik kaplamaları, eski kolonları, taşları bırakarak araları yeni model dediğimiz tuğlalarla örmüşler. Belki de camları kapamışlar. İşte bu şekilde iskeletler kurarak çalışıyorlar. Bu şekilde köprü altına da iniliyor. Ve gezi tekneleri. İşte tipik bir Akdeniz iklimi sunan Porto ya da Portekiz, Türkiye dışında yaşamak isteyen vatandaşlarımız için de hani hep güneşi, suyu, denizi özlemi duyulan ülkemiz için de iyi bir alternatif olabilir ve birçok Batı Avrupa ülkesinden daha uygun diye gözlemledim. Yani en azından asgari ücret daha düşük seviyede. Oltalar atılmış. Tam okyanusla kavuşmaya yakın yerde. Yani nehirle vatandaşı koparmamışlar. Bakın ne güzel merdiven de yapmışlar. Eski böyle hali orijinalde sazlar da mevcut. Jardim do Passeio Alegro. Böyle Douro Nehri kenarında okyanusa doğru ilerliyor. Güzel bir bahçe düzenlemesi yapılmış. Epey de genişçe. Sonunda Douro Nehri okyanusa kavuşuyor.
Porto ayrıca Avrupa kıta anakarasının en batı kısmında yer alıyor. Muhtemelen bu aylarda buralar böyle setlerle ve yaya geçiş engelleriyle kapatılmış. Fortaleza de Yao de Foz, başka bir deyişle Foz Kalesi, buradaki en güzel tarihi yapılardan. 16. yüzyıldan kalma bu kale, Berradaduro denilen kale duvarları üzerinden okyanusa bakıyor ve muhteşem bir manzaraya sahip.
İşte kaldığım hosteldeki artık kabin, yatakta ne dersen de kalın bir perdesi var. Işık da yansa rahatsız etmiyor. Burada şarj için priz ve kendi ışığı var. Bu şekilde yatıyorum. Dün akşam gayet rahat ettim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Porto'dan ayrılıyorum. Her şey gönlünüzce olsun.